Merhaba, dersimiz genel cerrahi, konumuz hemoroid hastalığı. Hemoroid günlük hayatta hepinizin çevrenizde çok sık karşılaştığı problemlerden bir tanesi. Makat bölgesindeki ağrılı, kanamalı şikayetlerle, problemlerle ortaya çıkar. Aslında o bölgede, makat çevresinde görülen 5-6 tane hastalığın genel adı hemoroiddir. Çünkü o bölgeyle ilgili problemle gelen herkes benim hemoroidim var diye gelir. Sonrasında yapılan detaylı muayenelerde, perianal muayenede, rektoskopi, kolonoskopi işlemleri sırasında oradaki asıl problemin ne olduğu anlaşılır. Nedir hemoroid? Şurası kalın bağırsağın son kısmı olsun. Şurası makat. Burası bildiğiniz gibi, bizim çizdiğimiz gibi yuvarlak dümdüz bir halka değil. Biraz böyle şu şekilde çıkıntılı yapılarla çevrelenmiştir. Çünkü çok komplike bir yapıdır aslında makat bölgesi. Çok hassastır. Hassas bir denge vardır burada. Çünkü bizim gaz ve dışkılama sırasında sonrasındaki kontrolümüzü, kontinans dediğimiz kontrolü sağlayan iç kas var, dış kas var, komplike bir sinir yapısı var. Ve burada sızdırmazlığı sağlayan, içeriye doğru dönen çıkıntılar var, küçük memecikler var. İşte bunların adı hemoroidal yapılardır. Aslında bir fonksiyonu vardır yani bunların, bir gereksiz bir yapı değildir. Bu bölgedeki gaz ve sıvı kaçağını sınırlandıran yapılardır. Evet, işte buradaki hemoroidal yapılar, çıkıntılar, yani makatın kontinans dediğimiz buradaki dışkı ve gaz sıvı kaçağını kontrol eden hemoroidal yapılar şiştiğinde, içerisinde kan pıhtısı meydana geldiğinde, buradaki dolaşım bozulduğunda hemoroid hastalığı ortaya çıkıyor. Aslında burada fizyolojik olarak görevi olan yapılar büyümeye, şişmeye, içerisinde kan pıhtısı oluşmaya başlıyor. Hemoroid evre 1, 2, 3, 4 gibi sınıflandırılır. Eğer buradaki hemoroidal yapılardaki şişlik çok sınırlı bir alandaysa, yaklaşık 1 santimlik, yarım santimlik bir kan pıhtısı ise ilaç tedavisiyle de geçebilir. Basit bir ameliyatla 5 dakika sonra da 5 dakika içerisinde işlem tamamlanıp ağrı kesici ve diğer ilaçlarla, hatta aynı gün, bazen ertesi gün hastamız işe dönüş gerçekleştirebilir, sosyal hayatına devam edebilir. Ancak burası önemli. Eğer evre 4 bir hemoroid varsa, yani buradaki hemoroidal yapılar komple şişmişse, çok ağırlı kanamalı bir durum ortaya çıkmışsa, hatta biz muayenede şunu görürüz, makatın iç kısmı dışarıya doğru dönmüş gibi olur. İşte bu durumda yapılacak tedavi, lazerle tedavi de olsa, ilaç tedavisi de olsa, bant tedavisi de olsa, longo dediğimiz bir cihaz yardımıyla bu bölgedeki sarkan kısımların kesilip çıkarılması da olsa, ağrılı dönem uzundur, işe dönüş daha geçtir. İlaç kullanması gerekir hastalarımızın. Kanama şikayetleri olabilir. O nedenle bazen hastalarımız kendi aralarında konuşurken, ben hemoroid ameliyatı oldum, 2. gün normal hayatıma devam ettim, sen ameliyattan sonra neden uzun süredir bu problemleri yaşıyorsun dendiğinde biz şunu anlıyoruz. Demek ki evre 4 hemoroid ile evre 1 hemoroidi tedavi etmek çok farklı kavramlar. Hemoroid tehlikeli bir hastalık değil, kötü hastalıklar grubunda değildir. Ancak insanın iş verimini bozar, sosyal hayatı etkileyen problemdir. Burada vurgulamak istediğim diğer bir nokta, bize benim makattan kanamam var diye gelen hastalarda yaş çok önemli. Eğer genç bir bireyse makattan meydana gelen kanama hemoroidden ya da makat çatlağından olabilir ve ameliyatla ya da diğer ilaç tedavileriyle tedavi edilebilir. Ancak ileri yaşta bir birey ise, burada hemoroid de olsa, kalın bağırsağın devamında içeride acaba bir kanserli bir doku var mı, oradan mı kanama oldu diye araştırmak gerekir. O nedenle hemoroid şikayetiyle gelen hastada yaş ileri ise, özellikle ailede kolon kanseri ile ilgili öykü varsa mutlaka rektoskopik ve kolonoskopik değerlendirme yapmak gerekiyor. Hemoroid tedavisi ve hemoroid problemi bu şekilde. Konuyla ilgili sorularınız olursa YouTube sayfamıza yorum olarak yazabilirsiniz. Sosyal medya sayfalarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.